Gözünüzün önüne bir sokak kedisi getirin. Ama öyle evde koltukta pinekleyenlerden değil. Mama. Mama. Kulakları yırtılmış, tüyleri birbirine girmiş, mahallenin arkasındaki çöp konteynerlerinin orada diğer kedilerle didişmekten her yeri yara bere içinde kalmış turuncu bir sokak kedisi. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir an böylece miskin miskin durur, sonraki saniye pençelerini çıkarıp üstünüze atlar. Dokunmaya çalışırsanız tıslar, canınızı yakar. İşte John Marston benim için tam olarak bu. My name's John Marston. Çocukken PlayStation 3'ün başına oturup Red Dead Redemption'ı ilk açtığım andan itibaren John kafamda hep bu imgeyle canlandı. Hırpalanmış, bakımsız, tarazlanmış kirli sakallı yüzü, sürekli bir şeyleri çözmeye çalışıyormuş gibi kısılan şüpheci gözler ve tabii ki yanağındaki derin yaralar. İkinci oyunda o yaraların kar fırtınasında vahşi kurtlar tarafından açıldığını öğrendiğimizde kafamdaki bu kedi imgesi daha da oturdu. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Kurtlarla boğuşup hayatta kalan ama boğuşmadan yüzünde kalıcı pençe izleriyle ayrılan hırçın bir figür. Trying my patience, Mr. West Dickens. Well, I'm Bu sorry. kedi benzetmesi ilk başta komik bir görsel yakıştırma gibi gelebilir. Oyunu tek kelimeyle özetlemeye çalıştığımda aklıma gelen ilk kelime sivri oluyor. Ve bu kedi benzetmesi ise sivrilik hissinin ilk ve en somut adımı. Çünkü kedi dediğin hayvan hatlarıyla, tırnaklarıyla ve mizacıyla sivridir değil mi? Yumuşak köşeleri yoktur. Can da öyle. Karakter tasarımı neresinden tutarsanız tutun elinize batıyor. Red Dead Redemption 2'deki Arthur Morgan gibi iri yarı, oturaklı bir ayı ya da sadık bir çoban köpeği ağırlığı yok onda. Thank you, Mr. Morgan. Can daha ince, daha kemikli, daha çevikli, kesinlikle daha yırtıcı. Can'ın ailesiyle olan ilişkisini düşündüğümde de cukurtturuyor. Çünkü doğada kedilerde bizim bildiğimiz anlamda bir çekirdek aile yapısı yok, değil mi? Özellikle erkek kediler yavruların büyütülmesinde hiçbir rol oynamazlar. Kendi bölgelerini korur, kavga eder, çiftleşir ve sonra arkalarına bakmadan çekip giderler. Yavruları büyütmek tamamen anne kedinin omuzlarındadır. Jack. Jack, come here, boy. Hello, sir. Come here. How you been? Red Dead Redemption 2'de John'un ailesine karşı mesafeli, soğuk ve kaçak tavrını gördüğümde aklıma hep bu geliyor. Hatırlayın, John, Jack doğduğunda durumu kabullenemeyip çeteyi bir yıllığına terk etmiş, Abigail'i çocukla tek başına bırakmıştı. Tıpkı başıboş sokak kedileri gibi. Doğası gereği bir aile babası olmayı beceremiyordu. Vahşi Batı'nın sert coğrafyasında baba-oğul ilişkisi zaten hiçbir zaman öyle sıcak, korumacı bir tonda ilerlemiyor. John için Jack ile bağ kurmak, ona babalık yapmak her zaman çok köşeli, zoraki ve yapay bir çaba gibi hissettirdi bana. Bu yırtıcı, köşeli his, karakter tasarımıyla kalmıyor elbette. Elime kontrolörü aldıktan sonra da devam ediyor. Çünkü John'ın yaralı, turuncu yüzündeki pürüz neyse, oyunu oynarken parmak uçlarımda hissettiğim pürüz de tam olarak o. Karakterin hırçın kedi gibi aniden parlayan, tetikte duran yapısı, oyunun mekaniklerinde de animasyonlarında da hissediliyor. Red Dead Redemption 1'i bugün oynadığınızda fark edeceğiniz ilk şey oyunun inanılmaz derecede hızlı, hatta neredeyse sabırsız hissettirmesidir. Red Dead Redemption 2'deki her harekete yayılan, karakterin cüssesini ve momentumunu simüle eden fiziksel ağırlık bu oyunda pek yok. John Marston ile sola dönmek istediğimde karakter bir saniyesinde sola dönüyor. Durmak istediğimde sanki ayakları yere çakılmış gibi anında duruyor. Bu mekanik aceleciliğin ve sivriliğin nedeni Rockstar'ın o dönemki teknolojik arayışı bence. O yıllarda Rockstar ellerindeki devasa güç olan Euphoria fizik motoruyla tam olarak ne yapacağını, gerçekçilik ile oynanabilirlik arasındaki ince dengeyi nasıl kuracağını henüz yeni keşfediyordu. Hatırlayın, Red Dead Redemption 1'den sadece birkaç yıl önce çıkan GTA 4, fiziksel olarak çok daha hantal ve ağır bir oyundu. San Andreas'ten sonra Niko Bellic ile yürürken ya da sipere girip çıkarkenki ağırlığını yine hissediyorduk. Rockstar orada fiziği o kadar uç bir simülasyon noktasına taşımıştı ki oyunculardan gelen kontroller çok ağır, karakter dönmüyor şikayetleri muhtemelen Red Dead Redemption 1'in yapım sürecinde ekibin epey yaşını ağrıtmıştı. İşte Red Dead Redemption 1 o hantallıkla boğuşuyordu. Euphoria'yı vahşi batı konseptine uydurmaya çalışmanın yarattığı bir ara formda kalıyordu. Rockstar bir yanda GTA 4'ün aşırı ağır fiziğini hafifletmek, diğer yanda ise at sürme ve hızlı silah çekme gibi refleks isteyen tempolu western dinamiklerini oyuna yedirmek zorundaydı. Sonuçta ortaya henüz tam ehlileştirilmemiş,
bebek adımlarını atan ham bir yapı çıktı. Düşmanların vurulduğunda verdikleri abartılı tepkilerde tamamen bu teknolojik arayışın, bu hamlığın bir sonucu. Bir haydutu bacağından vurduğunuzda yapay zeka ağır ağır tökezletmek yerine sistemin anlık bir tepkisiyle adeta ipleri kesilmiş bir kukla gibi saniyesinde yere kapaklanıyor. Düşmanlar jöle gibi yere yığılmıyor. Aldıkları kurşunun momentumuyla sanki görünmez bir balyoz yemiş gibi sertçe geriye savruluyorlar. Ve ilginçtir ki motorun bu henüz evcilleşmemiş, çiğ ve patlayıcı fizik tepkileri oyunu bozmuyor. Aksine Red Dead Redemption 1'in vahşi ve acımasız dünyasına cuk oturuyor. Bu ehlileşmemiş teknoloji oyundaki her silahlı çatışmayı tahmin edilemez, pürüzlü ve tam anlamıyla sivri bir hale getiriyor. Red Dead Redemption 1'de silah kullanmak, Red Dead Redemption 2'deki her merminin ağırlığını, barutun dumanını ve silahın tepmesini hissettiğimiz hantal gerçekçilikten çok uzak değil mi sizce de? Bana bunu hissettiren en büyük etken oyunun agresif otomatik nişan alma sistemi. Sol tetiğe bastığım anda kamera yumuşak bir şekilde hedefe doğru kaymıyor, doğrudan düşmanın göğüs kafesine kilitlenip adeta şak diye oraya yapışıyor. Bana sadece imleci hafifçe yukarı kaydırıp sağ tetiğe basmak kalıyor. Hedef al, vur, tetiği bırak, tekrar bas. Bu döngü o kadar hızlı ve pürüzlü bir şekilde akıyor ki kendimi bir kovboydan ziyade her milisaniye hesaplayan bir ölüm makinesi gibi hissediyorum. Silahlar elimden fırlayan birer iğne gibi. Ağırlıkları nişan alırken yarattıkları titreme veya hantallık yok denecek kadar az. Dead Eye mekaniği bile bu oyunda çok daha keskin. Red Dead Redemption 2'deki sinematik ağır çekim ve daha ağır başlı yapı yerine Red Dead Redemption 1'de Dead Eye'ı açtığınızda zaman bir anda donuyor. Kırmızı çarpıları düşmanların üzerine çılgın bir hızla sürüterek bırakıyorsunuz. Süreyi bitirdiğiniz an John tabancasını adeta otomatik bir tüfek hızında ateşliyor. Silahın haznesinden çıkan mermilerin hızı ve sıklığı kulak tırmalayıcı bir çat 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 şeklinde duyuluyor. Zaten silahların ses tasarımı da bu sivriliği desteklemek için kuru ve seçilmiş bence. Red Dead Redemption 2'deki tok derinden gelen ve vadide yankılanan bas ağırlıklı patlamalar yerine Red Dead Redemption 1'de duyduğum silah sesleri tamamen metalik. Tabancayı ateşlediğimde kulağıma gelen şeyi derin bir patlamadan ziyade kuru çöl havasını yırtıp geçen tiz ve yırtıcı bir çıtırdama. Sanki her mermi sadece düşmanı değil, o kuru atmosferi de fiziksel olarak ikiye bölüyor gibi geliyor bana. Tüm bunlar birleştiğinde oyunun kombatı Red Dead Redemption 2'deki ağır bir adamın hayatta kalma mücadelesini değil, daha önce bahsettiğim yaralı sokak kedisinin pençelerini inanılmaz bir hızla sağa sola savurduğu anlık keskin ve ölümcül refleks anlarını yaşatıyor. Bu mekanik sivriliğin ve aceleciliğin kendini hissettirdiği bir diğer büyük alan ise görev tasarımları. Daha önceki GTA 4 videomda oyunun tek düze görev mantığından, yani sürekli haritada işaretli yere git, birkaç adamı vur ve görevi tamamla döngüsünden bahsetmiştim. Merak edenler de o videoya şuradan bir yerden çıkan kartlardan ulaşabilir. O videoda bahsettiğim tek düzelik ne yazık ki Red Dead Redemption 1'de de yakamızı tam anlamıyla bırakmıyor. Tabi Rockstar burada GTA 4'e kıyasla araya at sürme yarışları, sığır gütme ya da kalelere baskın yapma gibi vahşi batı soslu aktiviteler serpiştirerek bir çeşitlilik katmaya çalışmış. Ama günün sonunda ana şablon yine bildiğimiz kör döngüye bağlanıyor. Atına bin, sarı çizgiyi takip ederek kilometrelerce git, siperin arkasına geç, Deadeye açıp herkesi vur ve görevi bitir. Burada faturayı yine çok övdüğümüz ama aslında henüz emekleme aşamasında olan Euphoria fizik motoruna kesebiliriz. Rockstar GTA San Andreas gibi eski nesil bir oyunda dönemin ilkel teknolojisi sayesinde akla hayale gelmeyecek görev çeşitlilikleri sunabiliyordu. Çünkü fizikler basitti, her şeyi kolayca manipüle edebiliyorlardı. Ama iş Euphoria gibi her nesnenin ve her bedenin gerçek zamanlı fizik hesaplamaları yaptığı devasa ve ağır bir motora gelince Rockstar ellerindeki bu yeni oyuncağı karmaşık görev tasarımlarıyla birleştirmekte bence zorlandı. Karakterin her hareketi, atın her adımı, merminin her çarpışı fizik motoru tarafından anlık hesaplanmak zorundaydı ve bu ağırlık görevlerin yaratıcı bir şekilde dallanıp budaklanmasını engelledi. İşin aslı Rockstar GTA'ya çıkana kadar bu fizik ve görev çeşitliliği arasındaki dengeyi tam olarak çözemedi bence. Bu durumun tek istisnası belki de GTA 4'ün ek paketleri olan Episodes from Liberty City'ydi. Orada nihayet biraz daha esnek ve eğlenceli görev yapıları görebilmiştik ama Red Dead Redemption 1'e gelindiğinde bahsettiğim hantal görev şablonunu kırmaya yetmiyor bu çabalar. Bu tek düzelik de oyuna köşeli hissini veren şeylerden biri haline geliyor. Görevler size yaşayan bir dünyanın doğal akışını sunmaktan ziyade sınırları çok net çizilmiş, esnemeyen ve sizi sürekli aynı keskin aksiyon döngüsüne zorlayan sivri yapısını her fırsatta hatırlatıyor. Tüm bu mekanik ve yapısal sivriliğin üzerine binen göz ardı edemeyeceğimiz bir şey daha var. Oyunun ışıklandırması ve renk paleti. Hatırlarsanız GTA San Andreas'ın haritası neden GTA 5'ten daha büyük hissettiriyor başlıklı videomda tam olarak bu konunun harita algısına etkisinden bahsetmiştim. Hem San Andreas hem de daha sonra çıkan Red Dead Redemption 2
Her bölgeye özel renk paletleri ve atmosferik geçişler kullanarak dünyayı hem devasa hem de yumuşak bir gerçekçilikle önümüze seriyordu. Red Dead Redemption 2'deki puslu sabah sisleri, ağaçların arasındaki süzülen yumuşak hacimsel ışık demetleri, havadaki nemi ve yağmur sonrası ıslaklığı gözünüzle görmenizi sağlayan derinlik Red Dead Redemption 1'de pek yok. Çünkü Red Dead Redemption 1'de her şey kuru, her şey çıplak ve her şey aşırı kontrastlı. Oyunun dünyasında gezerken tepenizde dikilen gözünüzü alan acımasız ve sert bir çöl güneşi var. Gölgeler pürüzsüzce sönümlenmiyor. Keskin simsiyah sınırlar olarak yere düşüyor. Sarı, turuncu ve kahverengi tonlarının domine ettiği kavurucu renk paleti ekrandan yüzünüze sıcak hava üflüyormuş gibi hissettiren sıcaklık dalgası efektiyle birleşiyor. Bu bahsettiğim sıcak hava dalgası uzaktaki dağları ve vadileri flulaştırmak yerine her şeyi kırarak pürüzlü ve titrek bir hale getiriyor. Bu görsel kuruluk ve toz bulutu oyundaki her nesneyi, her kayayı ve her binayı göze çok daha keskin batacak şekilde ön plana çıkarıyor. Red Dead Redemption 2'nin dünyasında gözünüzü dinlendirebileceğiniz yeşilin yumuşak tonları, nemli bataklık havaları veya loş orman derinlikleri yok. Red Dead Redemption 1 sizi sürekli kuru, tozlu ve göz tırmalayan kontrastın içinde tutuyor. Tıpkı Can'ın yırtıcı ve bakımsız şehresi gibi. Oyunun coğrafyası da makyajsız ve çiğ. Bu kuraklık ve sert gölgeler, oyun dünyasını benim gözümde konforlu bir gezi alanı olmaktan çıkarıp her köşesi elime batacak pürüzlü ve sivri bir çöl gibi hissettiriyor. Sanırım bunun için en doğru kelime kaktüs olurdu. Evet, Red Dead Redemption 1'de gezmek, kaktüse dokunmak gibi hissettiriyor. Görsel dildeki bu karikatürize ve abartılı ton, binaların, kasabaların mimari modellemelerinde de var. Oyundaki Armadillo ya da Tears Landing gibi yerleşim yerlerine dikkatli gözlerle baktığınızda ahşap binaların hatlarının, pencerelerinin, tabelalarının ve hatta kapılarının göze tuhaf bir şekilde pürüzlü ve abartılı geldiğini fark edeceksiniz. Sanki tarihten fırlamış gerçekçi birer yapı değil de çocukken okuduğumuz çizgi romanı ya da bazılarımız için televizyondan izlediği Red Kit'in yamuk yumuk köşeli ahşap kasabalarından fırlamış gibiler. Hey bu Red Kit! O hergeleyle görülecek bir hesabım vardı. Daltonları buralarda gördün mü? Bu çok net bilinçli bir stilize etme çabası ve tasarımcıların modellerken yaşadığı çocuksu eğlencenin son ürüne yansıması. Burada bir parantez açıp Rockstar'ın kadrosuna hakkını teslim etmek gerekiyor. Rockstar dendiğinde akla ilk gelen sanat yönetmeni genellikle GTA serisinin ikonik görsel dilini kuran Aaron Garbutt olur. Garbutt bu projede de destek vermiş olsa da ilk Red Dead Redemption'ın arkasındaki asıl görsel dehalar Rockstar San Diego ekibinden Josh Bass ve Darren Bader'dı. Ekip Red Dead Redemption 1'i tasarlarken ortaya foto gerçekçi ve sıkıcı bir tarih belgeseli koymak istememiş. Onlar bizim popüler kültürden, sinemadan ve çizgi romanlardan bildiğimiz vahşi, tehlikeli ve hafifçe çarpıtılmış western estetiğini oyuna yedirmek istemişler. İşte bu yüzden binaların tahta blokları dümdüz ve pürüzsüz değil. Her bir kalas biraz daha çıkıntılı, çatılar biraz daha eğri, tabelalar gözümüze batacak kadar büyük, garip hissettiriyor. Bu abartılı hatlar binaları sadece birer dekor olmaktan çıkarıp oyundaki her kasabaya kendi başına karikatürize birer karakter kazandırıyor. Bu stilize mimariyi ben yine sivri kelimesiyle tanımlayabiliyorum. Oyundaki yapılar çok sivri görünüyor desem aksini söyler miydiniz? Yorumlarda fikrinizi belirtmenizi şiddetle istiyorum. Neyse devam edelim. Bu yapılar sayesinde kendinizi Red Kit estetiğinin içinde her an bir köşeden haydutların fırlayacağı, rüzgarın oluşturduğu çalı yumağını önünüzden sürükleyeceği aşırı keskin, karikatürize ama bir o kadar da büyüleyici dünyanın tam ortasında buluyorsunuz. Ve tabii ki müzikler. Red Dead Redemption 1'i benim zihnimde bu kadar sivri ve köşeli kılan en büyük kahraman kesinlikle albümü. Red Dead Redemption 2'nin müziklerini açıp dinlediğinizde dikkatinizi dağıtmayan, arkada sakince akan, doğanın huşu dolu ritmine ayak uyduran ve sizi oyunun evreninde usulca gömen çok huzurlu, sinematik bir ambiyans vardır. It's all right, girl. Red Dead Redemption 1'de ise tam aksine kulağınızın dibinde sürekli uğursuz bir şeylerin döndüğünü hatırlatan çok daha koyu bir hava hakim. Hani ıssız çöl düzlüğünde at sürerken arkadan gelen minimalist tınılar var ya, insanda her an çalıların arasından çıngıraklı bir yılan fırlayıp bacağımı ısıracakmış gibi sürekli bir tetikte olma, bir huzursuzluk hissi yaratıyor bende. Last still. Bu farkı en çok da düello anlarındaki çan seslerinde aniden giren kuru trompetlerde hissettiriyor.
Evet, Red Dead Redemption 2'de de benzer enstrümanlar var. Benzer tınılar kullanılıyor. Ama oradaki ses miksajı çok daha yumuşak, çok daha yuvarlatılmış ve arka plana yedirilmiş gibi değil mi? Red Dead Redemption 1'de ise çan sesi kulağınıza adeta bir balyoz gibi iniyor. Gitar telleri o kadar kuru ki, o kadar sert çekiliyor ki tını kulağınıza bir telin fiziksel olarak batması gibi keskin ve sivri geliyor. Ulan o kadar çok kuru kelimesini kullandım ki ağzım kurudu. Neyse. Bill Elm ve Woody Jackson imzasını taşıyan bu soundtrack, gücünü spagetti western sinemasının çiğ ve minimalist yapısından alıyor. Davul vuruşları kuru ve sert, ıslıklar ürpertici, bir rüzgar gibi uğulduyorlar. Müzik size arkada güzel bir fon oluşturmak için değil, kuraklığın, çaresiz yalnızlığın ve her an ölümle burun buruna olma hissinin gerginliğini damarlarınıza pompalamak için tasarlanmış gibi. Toparlamak gerekirse, Red Dead Redemption 1 mükemmelce zımparalanmış ve pürüzsüzleştirilmiş modern oyunların aksine her köşesiyle elimize batan eski usul, vahşi ve hırçın dönemin son büyük temsilcilerinden biri. Oyunun bizi sürekli diken üstünde tutan huzursuz havası, John Marston'ın hırpalanmış sokak kedisini andıran hırçın yüzünden başlıyor. Oradan Rockstar'ın henüz ehlileştiremediği fizik motorunun çiğliğine sıçrıyor. Gözümüzü alan acımasız çöl güneşini karikatürize edilmiş Red Kit'ten çıkma kasabalarında gövde gösterisi yapıyor ve en nihayetinde kulağımıza bir tel gibi batan gerim gerim gergin müziklerle son darbeyi vuruyor. Red Dead Redemption 2 bize ne kadar geniş, ne kadar nefes alan ve huzur dolu bir doğa sunduysa, Red Dead Redemption 1 de bize o kadar dar, o kadar köşeli ve her an ölümle burun buruna olduğumuz ham gerçekçiliği yaşatıyor. İşte bu yüzden üzerinden yıllar geçse de teknolojisi eskise de bu oyunun hissettirdiği kendine az, ısırıcı sivrilik zihnimizde hiç körelmiyor. Aksine bugün aşırı sterilize edilmiş oyun dünyasına baktıkça o yaralı ve hırçın kediyle çölde yüz sürmeyi daha da çok özlüyoruz.